Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda Afrika menekşesi motiflerini kullanarak yazın rahatlıkla kullanabileceğimiz bir yelek, kısa kol, hırka tarzı da diyebilirim, bir parça hazırlayacağız. Bu parçayı hazırlamak için bizim 31 tane motife ihtiyacımız var. Daha uzun örmek isteyen dostlarım artı 9 motif düşünerek sayısını arttırabilirler. 31 artı 9. Benimkisi arkası 5x3 15, önler 8 artı 8 16, 15 artı 16 31 motif ile tamamlandı. Ölçüsüne gelecek olursak 36'dan 44 bedene kadar çok rahatlıkla kullanılabilecek bir ölçüde düştü. Hatta etrafını biraz daha kalın örerek 46 bedene kadar büyütmemiz, çıkartmamız bedeni mümkün. Afrika menekşesi motiflerini kullandım. Farklı bir birleştirme tekniği. Bu birleştirme tekniğiyle bir hırka örmüştük beraberce. Orta kalınlıktaki 4 mevsim ipleri kullandım hırkanın yapımında. Zemin rengi için 150 gram gitti. İç renklerde de her renkten bir tane yeterli oluyor. Önemli olan buradaki zemin rengidir. Tabi biraz daha, bir motif daha uzun örecekler. 150 değil 200 gram olarak değerlendirebilirler zemin rengini. Orta kalınlıktaki bu ipleri bu üründe 3 milim tığ ile örüyorum. Şimdi yeni parçayı yeni renkli öreceğime geçeyim ama geçmeden evvel bunun üstünde size bir ölçü vermek istiyorum. Öncelikle size bir motifin ölçüsünü veriyorum birleştirme yapmadan evvel. Motifimin ölçüsü tam olarak 12 santim. Bu uzunlukta yaptığımızda yani 3, bir de omuzda 3,5 motif diyebilirim. Uzunluğu bu crop yelek diyebiliriz sanırım. 49 santim boyu, şöyle ölçtüğümde de enini 62 santime tekabül ediyor. Bayağı uzunca bir model düşüyor. Arkasını dörtlü çalışabilirsiniz. Ben beşli yapıyorum ama bu modele böyle bol salaş duruşu çok yakıştırdım. Arkasını dörtlü de çalışarak bedene uygun düşürebilirsiniz. İlk yapmamız gereken, dediğim gibi benim ölçülerimde çalışacak olan arkadaşımın 31 tane motifi hazırlayacak. Bu 31 tane motifin 15 tanesini şöyle döndüreyim hemen. 5 çarpı 3 15 olarak birleştiriyoruz. Daha sonra 8 artı 8 de iki tarafa yapacağız. Bunlardan sağ taraf için birleştirmeden evvel tabii bunun böyle arka yüzünü çevireceğiz. Sağ taraf için benim sağımda olan tarafı gösteriyorum. Bu tarafı yaparken şöyle birleştirdim. Buradan başladım. Sarıdan hop böyle geldim altına. Sonra bunu böyle kenarını çıktım. Tekrardan yukarıya aldım. Ya aşağı doğru yerleştirdim. Şurada kaldım. Şimdi bunu buraya kol evini oluşturarak birleştireceğim. Bu tarafı ise yaparken burada dikey giderken burada yatay birleştiriyorum. Nasıl birleştireceğim? Yani şimdi bunun yanına, sonra bunun üstüne geçip bunu alacağım. Bunun yanına bunu yapacağım. 2-2 gideceğim. Burada 4 gel aşağıya 4 yaparken burada 2-2 ilerliyorum. Benim böyle kolayıma geliyor. Beni zaten uzun süreden beri takip eden arkadaşlarım bunu biliyorlar. Sol tarafı böyle, sağ tarafı böyle ekliyorum. Benim gibi sağ elini kullanmayıp sol elini kullananlar da tam tersini yapacaklar. O zaman beraberce hem birleşmeyi görelim hem de hırkanın formunu vermeye başlayalım. Şimdi ilk olarak renk ayarlaması yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi işte 8 tane motifi ayarlayın. Renk ayarlamasını yaptım. Şimdi zemin rengiyle birleştirmeye başlıyorum. Dediğim gibi yan yana birleştireceğim motifleri. Şimdi ilk önce alttaki 2 tane motifi alıyorum. Yani ilk birini alacağım. Sonra aldığım motifin, şimdi şunları şöyle kaydıralım. Kadrajda görüntüyü bozmasın. İlmeğimi çıkartıp hemen şöyle bir köşesine batıp sık iğnemi ördükten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Altta 3 tane trabzanı atlayıp arasına batıp bir sık iğne örüyorum.
Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 sayıyorum, arasına batıyorum. 1 2 3 1 2 3 atla, arasına bat. 1 2 3. Bu şekilde bu motifimin 3 kenarını öreceğim. Köşeyi nasıl geçtiğimizi de size göstereyim. 1 2 3, bu köşeye geldim, battım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Köşeye geldiğimde aynı yere batıp bir sık iğne daha örüyorum. Sonra 1 2 3 1 2 3, bunu bu kenarın sonuna kadar da bu mantıkla örüyorum. Sonuna kadar geldim. Yine 3 zincirimi çektim. Köşeye battım. Bir sık iğne ördüm. Ve burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Daha sonra yanındaki motifi alıp hemen onun köşesine batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 1 2 zincirimi çekip artık sırt sırta verdiriyorum ve karşıya denk gelen noktayı bir sık iğnemi örüyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum burada artık aşağı inerken. Bir zincir çektim. 1 2 3 sayıp arasına battım, bir sık iğne. Yukarı çıkarken 2 zincir ve karşısındaki denk gelen boşluğa batıyorum. Bir sık iğnemi örüp bir zincir çekip 3 sayıp atlıyorum. 1 2 3. 1 2 1 1 2 3 1 2. Dönüşte aşağıya 1 sık iğne ördüğüm için bir zincir çekerek daha güzel düştüğüne kanaat getirdim. Sık iğneden sonra bir zincir çekip geliyorum. Bu şekilde karşılıklı birleştiriyorum. Şimdi köşeyi de birlikte geçelim. 1 2 1. Geldim köşeye. İçine bir sık iğnemi ördüm. 1 2 zincirimi çekiyorum. Burada 4 tane çektiğim zincirin köşedeki içine batıp burada sık iğne örmeden arasından geçiriyorum. Sonra 1 2 zincir çekip geliyorum ve burada bir sık iğne örüyorum. 1 2 3. Şimdi artık ne yapacağım? 1 2 3. Şöyle yapacağım. Burayı geçeceğim. Böyle geleceğim. Burayı döndürdükten sonra hep üstüne devam edeceğim. Yani şimdi bunu geleceğim, öreceğim. Böyle de döneceğim. Buraya dönerken de diğer ikiliyi birleştireceğiz. 2 2 gideceğim. Buraya kadar geldim. Şimdi buradayım. Buraya geldikten sonra sıradaki motiflere geçeceğim. Şimdi buraya geldiğimde 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki köşenin içine batıp bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra 1 2 zincir çekip bu ortaya batıyorum. Bu ortaya batıp böyle bakın arasından kaydırarak geçiriyorum. Sonra 1 2 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. 1 2 3 zincir çekip bunu sonuna kadar örüp sıradaki motifi üste eklemeye başlayalım. Sona kadar geldiğimde burada 3 zinciri çektim. Buraya battım. Bir sık iğnemi örüp 1 2 3 4 zinciri çekip sıradaki motifi alacağım. İkisinin de yüzü bana bakarken ortaya batıp bir sık iğne örüp 1 2 zincir çekiyorum ve artık motifleri sırt sırta verdirip karşısındaki denk gelen boşluğa batıyorum. Ve bir sık iğne örüp sonra da bir zincir çekiyorum. Burada 1 2 3 taneyi atlıyorum. Ve sık iğnemi örüyorum. Yukarı çıkarken 2 zincirdi.
Denk geldiği noktadan batıp ördüm. Aşağı inerken bir zincir, yine sayıyorum 3'ü atlayıp sık iğne. 1 2. 3 motifin kesiştiği noktaya kadar aynen böyle devam edeceğim. 3 motifin kesiştiği yere geldiğimizde ise şimdi buradan bir zincirimi çektim. Buradaki köşeye geldim. Battım, bir sık iğne ördükten sonra 2 zincir çekiyorum. Daha sonra bu 2 tane motifin birleştiği orta noktaya batıp arasından kaydırarak geçiriyorum. 1 2 zincirimi çekip yine köşeye geliyorum. Bir sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 zincir çekip yine 3 atlayıp sık iğnemi örüp devam edeceğim. Bakın. Üçünü bu şekilde birleştirdim. Şimdi buraya dördüncüyü de ekleyeceğiz. Buraya kadar geleyim. Dördü de ekledikten sonra zaten üstte diğer dördü çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu dördü öğrendikten sonra dilediğiniz kadar motifi birleştirebilirsiniz. Sona geldim yine. Burada 4 tane zincirimi çekiyorum ve sıradaki motifi alıp hemen içine batıyorum. Sık iğnemi örüp 2 zincirimi çekip motiflerimi arka arkaya verdireceğim. Ve dördünün kesiştiği noktaya kadar artık bildiğimiz gibi birleştirmeye devam edeceğim. O nasıldı? İşte burada 3 atladım yine. 1 2 zincirimi çektim. Karşıdaki boşluğa battım. Yine bir zincir çektim. Burada 3 taneyi atladım. Böyle böyle devam edeyim. Şimdi dördünün kesiştiği noktaya gelirken köşeye battım. Sık iğnemi ördükten sonra 2 zincirimi çektim ve burada şu 3 motifin kesiştiği noktaya batıp öreceğim. Hemen şöyle üçünün kesiştiği noktaya batıyorum. Arasından kaydırarak geçirip 1 2 zincirimi çekiyorum. Aynı köşenin içine bir sık iğne daha. Sonra 2 zincir çek. Karşıdaki denk geldiği noktaya batıp birleşmeye devam et. Şimdi göstereceğim size ortayı nasıl yaptığımı ve nasıl devam edeceğimi. Şu şekilde birleştirdim 4 tane motifimi. Böylece ne devam edeceğim. Üstüne 4 taneyi daha bu aynı mantıkla çıkacağım. Bunu ne yapacağım? Buraya geleceğim. Buraya kadar da birleştireceğim. Daha sonra şöyle döndürdüğümde şunu birleştireceğim. Bu üstünü öreceğim. Buradan devam ediyorum birleşmeye, böyle geleceğim. Üstünü öreceğim. Diğer 2 taneyi daha. Bu burada birleşecek. Böyle gelecek, böyle geçecek. Sonra 2 tane daha. Şimdi orayı da yapayım. O kısımda göstereyim. Yani birleştikten sonra 3 kenarı geçip geliyorum. İşte bu şekilde birleşip dördünü geçtim. Şimdi artık burada yine 1, 2, 3, 4 zinciri çekiyorum. Sıradaki motifimi alıyorum. Üstüne ekliyorum. Bundan sonra aynı gösterdiğim gibi bir buraya, sonra yanına, sonra tekrar bir böyle 2 tane üstüne geçeceğim. Diğer 2'yi de birleştirdikten sonra artık büyük parçaya birleşeceğiz. O parçalarla nasıl bütünlük formunu da vereceğiz. Bu işlemi tamamlayayım. 8 tane motifi birleştireyim, geleyim. Bütün motifleri birleştirdim. Artık hırkanın formunu vermeye geldi sıra. Bu 5x3 15 arka parça, hemen tersini çeviriyorum. Şimdi şöyle göstereceğim size tekrardan. Bu benim dikine birleştirdiğim nasıl 1, 2, 3, 4 aşağı doğru, sonra yana doğru. Bunu buradan birleştireceğim. Şuradan bu ikisini yan yana. Şöyle göstereyim bu ikisini. Sonra bu ikisini yan yana. Sonra bu benim kol evim olacak. Bu da omuz parçam olacak. Bunu buraya tutturacağım. Diğerini ise birlikte birleştirmesini gösterdiğim parça ise artık iki böyle birleştirmiştik ya. Bunu da yukarıdan böyle oturtacağım. Bu da sonra buranın omuz motifi olup şu ikisini açık geçip buradan ikisini birleştirip formunu vereceğim. Öyleyse beraber birleştirmeye başlayalım. İlk olarak bu yandakini birleştirelim. Şöyle yapayım hemen. Döndüreyim. Şunu burada yan taraflı birleştirmeye nasıl başlıyoruz? Görelim birlikte. İlmeğimin içine tığımı batırıp burada ilk olarak
2 tane zincirimi çekeceğim. Pardon, şöyle bir düzgün yapayım. 2. Sonra buraya gelip arasına batıp şöyle içinden geçirdikten sonra 1-2 zincirimi çekeceğim. Aynı boşluğun içine bir sık iğnemi örüp 2 zincir ve karşısındaki denk gelen boşluğa batıyorum. Dönüşte bir zincir, 3 atlıyorum. 2 zincir, karşıya birleşiyorum. Şu ortaya kadar aynı şekilde geleyim. Ortadaki geçişi nasıl yaptığımızı göstereyim. Şimdi bu kesiştikleri yere geldiğimde burada bir zinciri çekmiştim. Köşeye geldim, battım, bir sık iğnemi ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Daha sonra buraya batıp aynı zamanda da şu karşıda ikisinin çakıştığı noktanın içine de batıyorum. Arasından kaydırarak geçirip 1-2 zincir çekip burada köşenin içine bir sık iğne örüyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Karşıya batıp bir sık iğne. Bir zincirle dönüyorum. 1-2-3 atladım. 1-2 karşısına batıyorum. 1-2-3 atladım. 1-2. Şimdi buraya kadar geleyim. Şimdi buraya geldim. Koltuk altının olduğu yerdeyim. Yine burada da 2 zincirimi çekiyorum. Yine hem buraya batıyorum hem karşısındaki iki motifin çakıştığı yere batıp kaydırarak geçirdim. Şurada ipi kaçırdım. 1-2 zincir. Şimdi buraya gelip bir tane daha sık iğne örüyorum. Ta ki şuraya kadar burayı düz geçeceğim örerek. Sonra bu iki arkadaki iki motifle bu iki motifin üstünü birleştirip kol evimi oluşturacağım. Burayı geçtim. Kol evini oluşacak kısım. Şimdi burada 2 zinciri çektim. Köşede hemen üstteki 2 tane motifle birleşmeye başlıyorum. Sonra bu tarafı birleştirip formunu vermiş olacağım. Yani şu ikisini birleştirdim mi bu tarafı tamamlamış oluyorum. Burada sonuna geldiğimde de yine bir zincir çektim. Buraya döneceğim ama buraya geliyorum. Burada bir sık iğne örerek başlamıştım ya. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilk başladığım sık iğnenin içinden batıp kaydırarak geçiriyorum. İlmeğimin arasından da sonrasında sıkıştırıp ipimi keseceğim. Şimdi sıra diğer tarafı nasıl birleştireceğimizde. Şimdi diğer tarafa geldik. Onu nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Burada da ilk olarak üstten başlayacağız birleşmeye. İki kenarı birleştireceğim. Sonra bu üstteki iki motifin kenarını geçip bunu böyle yukarı doğru çekiyoruz. Buraya kadar şöyle biraz kadrajı açayım. Bu ikisini örmeden geleceğim. Buradan birleşip bunu da burada tutturduğumu artık etrafını örmeye geçeceğiz. Parçanın formunu vermiş olacağız. Yani ilk olarak üstü birleştirerek başlayıp iki motifi es geçip şuradan birleşiyoruz. Bunu detaylı göstermeme gerek yok. Anlaşılır olduğunu umut ediyorum. Buranın da sonuna kadar geliyorum. Şimdi 2 zincirimi çektim. Yine üste çıktım. Burayı birlikte dönelim istedim. Bir zincirle aşağıya geldim. Başladığım noktaya yaklaştım yani. 1-2 zinciri çektim. Boşluğun içinden kaydırarak geldim. 1-2 zinciri çekip geliyorum. Buradaki ördüğüm sık iğnenin tepesine kaydırarak geçiyorum. Şimdi artık buradan itibaren hırkamın etrafını örmeye başlayacağım. Diğer hırka üstünde nasıl yol alıyorum size göstermek istiyorum. Bu hırka üstünde öncelikle göstereyim. Daha sonra da birlikte örelim de istedim. Boşlukların her trabzanın tepesine bir trabzan normalde ördüğümüz yerde burada boşluklarla ilerleyeceğimiz için büyük 3 zincir çektiğimiz boşlukların içine 3 tane ikili trabzan, şu geçişlerde 2 zincir artı 2 zinciri yaptığımız yere de 2 artı 2 trabzanla şöyle göstereyim anlayacaksınız. 3, 2, 2, 3 gibi. Daha sonra enseye geldiğimizde ise şuradaki kısımda bir toplama yapacağız. Şöyle göstereyim. Bu boşlukların içine 2 2 örüyorum ilk sırada ya. Daha sonra
Şöyle tam olarak döndüreyim. Buralarda bir toparlama yapacağım. İlk sırada değil, ikinci ve üçüncü sırada. Onu örerken ensedeki toparlamalarımızı size göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Yani aslında şöyle göstermem gerekirse daha net. Buradaki iki trabzan ördüğümüz yerlere ikili badem şeklinde geçeceğim. Bir üst sırayı örerken üstüne düz örüp üçüncü sırada bir toplama daha yapacağım. Şurada görebilirsiniz. Öyleyse şuradaki geçişi birlikte görelim. Hemen yan tarafa kaydırarak geliyorum. Sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından da geçirip ilk ikili trabzanımı ördüm. Boşluğun içine 2 tane daha örüyorum. 3'e tamamlıyorum. Hemen yana geçiyorum. Onun da içine 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Yani 3 zincir çektiğim boşluklara 3 tane ikili trabzan. Şuraya kadar geleyim. 3'er tane örerek geldim. Şimdi burada buna ve buna 2 artı 2 öreceğim. Hemen yanındakine de 2 tane ikili trabzan. Sonra bunların içine 3'er tane köşeye kadar. Köşeyi de birlikte geçeriz. Köşeye geldim. Köşede ilk önce 2 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Daha sonra 2 tane daha ikili trabzanı aynı boşluk içine örüyorum. Sonrasında aynı size gösterdiğim şekilde 3 zincirin içine 3 tane, köşelerdeki zincirlerin içine 2 tane mantığıyla enseye kadar geleyim. Ensedeki geçişi de birlikte yapalım. Tam ensenin dönüşünü yapacağım yere kadar geldim. Aynı gösterdiğim şekilde bakın tam olarak ensedeyim. Şimdi buraya 2 taneyi yaparken şimdi 1 2 hepsini toparlıyorum. Tekrar buraya geliyorum. İkisini bir örüyorum. Buraya geliyorum. Burada da 1 2 ve ikisini bir topluyorum. Yani burada ikili bademler halinde geçiş yapıyorum. Tekrardan burada 3'er tane örüp boşlukların içine şu toparlayacağım diğer yere geliyorum. Burada diğer köşeye geldiğimizde de yine buradaki şu ipleri de gizleyerek üstünü örerek yapayım. İlk olarak buraya batıyorum. Şimdi bir kere çıktım. Daha sonra bir daha aynı boşluğun içine ve tığımdaki 3 ipi birlikte topluyorum. Sonra buraya geliyorum. 1 2 ve 3'ünü bir topluyorum ve buradaki boşlukların içine başladığım yere kadar artık aynı gösterdiğim şekilde devam edeceğim. Sonra ikinci sıraya da birlikte geçelim. Nasıl ilerleyeceğimizi söyleyeyim. İlk sırayı başladığım noktanın sonuna geldim. Şimdi burada da 2 tanemi örüyorum. Bir sıraya geçeceğim. Patı 3 sıra olarak örmeyi planlıyorum. Bir sırada kaydırma yöntemi yapıp tamamlayacağım. Üste çıkarken bu ilk ördüğüm trabzanın tepesinden kaydırma yöntemiyle geldim. Bir zincir çıkardım. Çektim. İlmeğimi çıkardım. Döndürdüm. Arkasından alıp artık bu sırada her bir trabzanın üstüne bir trabzan örüyorum. Ensede dahil olmak üzere. Bu sırada ensede bir toparlama yapmayacağım. 3. sırada yapacağım. Köşede yine 2 tane trabzan öreceğim. 2 zincirimi çekeceğim. Yine aynı boşluğun içine 2 trabzan öreceğim. 2. sırada hiçbir fark olmadan her trabzan üstüne bir trabzanla örüp geliyorum. İkinci sırayı da tamamlayıp 3'e geçiyorum. Aynı şekilde biraz evvel gösterdiğim gibi yine kaydırma yöntemiyle ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çekip yükselip döndürüp arkasından aldıktan sonra yine her trabzanın üstüne bir trabzan,
Köşelerde 2 trabzan, 2 zincir mantığıyla devam ediyorum. Sadece burada ensede de bir atraksiyon yapacağız, bir toplama yapacağız. Enseye gelene kadar öreyim. Orada nasıl geçiş yaptığımızı göstermek istiyorum. Üçüncü sıranın ensesine geldiğimde ise şimdi burada bu 2 tane topladığım bademin üstüne ördüğüm 2 tane trabzanı bir örüyorum. Yani birini ördüm, tığımda bekletiyorum. Hemen yanındakini de ördüm, tığımda bekletiyorum. Üçünü bir çıkıyorum. Diğer ensenin diğer köşesindekilere gelene kadar da örüp burada da aynı işlemi yapacağım. Şimdi buraya geldim, hemen bu taraftayım. Burada da şu ikisinin üstüne bir kere de örüp çıkıp beraber ördüğüm bademleri hazırlıyorum bu şekilde ve devam ediyorum. Başladığım noktaya geldiğimde ise artık 3 sıra örüp tamamlamış olacağım. Bir üst sırada kaydırma yöntemiyle tamamlayacağım. Siz daha fazla da örebilirsiniz. Daha büyük bedenler için hazırlıyorsanız. Mesela 42 beden üstüyse mutlaka patını 1-2 sıra daha fazla örün derim. Yine ensede bir marullanma, toplanma olmaması için örerken eksiltme yapabilir, daraltma yapabilirsiniz. Bu sırayı da tamamladım. Benim için 3. sıra son sıra. Şimdi hemen buraya geliyorum. Kaydırma yöntemiyle. Sonrasında ise trabzanların şu iç ilmeğine batıyorum. Burada kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Bu şekilde. Bu sırayı da böyle tamamlayacağım. Her bir trabzanın üstüne geldiğimde bunu yapacağım. Köşeye geldiğimde nasıl geçiyorum? Hemen onu da göstereyim size. Böyle devam edip köşeye geleyim. Köşeyi de şöyle geçiyorum. Buradaki 2 tane trabzanın iç dışına batıp böyle kaydırıyorum. Sonra aynen bu şekilde örmeye devam ediyorum. Hiçbir farkı yok aslında. Başladığım yere kadar böyle örüp etraf patını tamamlamış olayım. Hırkamızın patını tamamladım. Bir sıra böyle kaydırmayı da geçtikten sonra hatta bir tarafın kol etrafını da geçtim. Şimdi diğer kolu da birlikte geçip görelim nasıl yapıyorum. Burada kolda bir miktar toplama yaparak ilerleyeceğim. Şöyle kolu alayım önüme. Size de göstereyim. İlk olarak kol altından başlayacağım ama ilmeğimi çıkartayım. Nasıl yol aldığımızı görelim. Şöyle kolun tam olarak altına gelen kısmı önüme alıyorum. Şimdi böyle aldığım zaman karşıma 2 tane köşe çıkıyor. Biri bu, biri de buradaki köşe. Bu köşelerin içine ilkine batıyorum önce. Bir kere çıkıp tutuyorum tığımda. Örmeden hepsini. Aynı boşluğun, aynı köşenin içine bir daha batıyorum. Bir kere daha çıkıyorum. Onu da tutuyorum. Sonra buradaki köşeye geliyorum. Hemen. Onun da içine batıp bir çıktım. Yine ikinciyi de örüyorum. Ve tığımda topladığım 5 tane ilmeği beraber örüyorum. Daha sonra buradaki 3 zincir çektiğim yerlere 3 tane trabzan örüyorum. İkili trabzanlarım. Burada bir fark yok. 2 motifin kesiştiği yere kadar zincirlerin içine 3 trabzanımı örüp geleyim. Kesiştikleri yere geldiğimde ilk köşenin içine batıyorum. Şimdi bir kere çıktım, tuttum. Bir daha çıktım, tuttum. Üçünü bir çektim ilmekten. Yani 2 trabzanla bir badem yapıyorum. Üçünü bir çekerek. İşte kesiştikleri yerde yaptığım işlem bu. Diğer taraflarda da 3 tane ikili trabzanımı doldurarak kolu da tamamlamış olacağım. 31 adet motifle bu tatlış yeleği, yazlık Afrika menekşesi yeleğini tamamlamış oldum.
Videonun başında 150 gram gibi gitti demiştim zemin rengi için ama ben bir hesaplamada yanlış yapmışım. Yarım paketleri kullandım. Bir adet yeterli oluyor bu birleştirmede. Ancak etrafını daha kalın geçecek olanlar mutlaka 50 gram daha kullanacaklardır. Totalde 150 gram. Şimdi iki renkte çok güzel düştü. Bu nar çiçeği kırmızısı olan da, işte diğer yeşilli olan da. İçindekileri karışık renklerle kullandım. Karışık markalarla kullandım. Onun için bir adet veremeyeceğim. Elimde artan ipleri değerlendirdim bu yelekler için. Siz de kullanabilirsiniz. Zemin rengini adet olarak verebiliyorum. 100-150 gram diyorum. Ve merak ederseniz şayet hangi ipi kullandım, her iki ırkada da onu da söyleyeceğim şimdi size. Madame Coton'u kullandım. Ören Bayan'ın Madame Coton'unu. Yeşilin kodu için şöyle bırakayım size. 018. Nar çiçeğinin kodu da 048. Aynı renkleri kullanmak isteyenler için buraya bilgi olarak bırakayım. Dediğim gibi 36'dan 44 bedene kadar etrafını daha da kalın ördükçe çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, şöyle yaz akşamları üstünüze alacak bir ürün oldu. Artı 9 motifle boyunu uzatabilirsiniz. Bunu tekrardan söylemek isterim. Beğendinizse alırım bir kalbinizi efendim. Buraya kadar izleyen bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Yorum ve beğenilerinizin çok kıymetli olduğunu hatırlatarak sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.